Merhaba koçlar, Dolunay Özel Gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada gerçekleşecek güçlü dolunay sizin 11. evinizi aydınlatıyor. Bu alan arkadaş çevreniz, sosyal gruplar, kolektif çalışmalar ve geleceğe dair umutlarınızla ilişkilidir. Dolunay enerjisi sizi toplumun içinde nasıl bir rol oynuyorum sorusuyla baş başa bırakabilir. Bu dolunay 5. evinizde yer alan Güneş ve 11. evinizde yer alan Ay arasında karşıtlık oluşturacak. Bu karşıtlık bireysel yaratıcılığınız ile ekip çalışmaları arasında bir denge kurmanızı isteyecek. Ancak bu sadece başlangıç. Çünkü bu dolunaya Lilith'in bir tek kare açısı var. Bu görünüm bastırılmış duyguların, gizli öfkenin, kıskançlıkların veya güç savaşlarının yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Özellikle maddi paylaşımlar, duygusal bağımlılıklar ya da cinsellikle ilgili konular gündeme gelebilir. En dikkat çekici görünüm de bu dolunayda retro Satürn ve retro Neptün'ün Mars'a karşıtlık yapması. Satürn ve Neptün sizi ben kimim, ne istiyorum sorusuyla baş başa bırakabilir. Hayatı karşı duruşunuzda yeniden yapılanma sürecindesiniz. Belirsizlik ve içsel disiplin bir arada ilerliyor. Mars'a karşıtlık yapması ise ilişkilerde denge kurmak, işbirliklerinde, ortaklıklarda sınır koymak zorunda kalabileceğinizi, özellikle de pasif agresif tepkilerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Bu arada retro Merkür ve retro Plüto arasında güçlü bir karşıtlık var. Bu dolunay esnasında bu zihinsel baskı ve manipülasyonlarla yüzleşme süreci olabilir. Eski düşünce kalıplarınız, egonuzun gölgesinde kalmış istekler, özellikle aşk hayatınızda veya çocuklarla ilişkilerde gündeme gelebilir. Fakat bu tüm zorlukların içinde güzel bir de mistik dörtgenimiz var. Satürn, Neptün, Mars, Merkür ve Plüton'un, bu arada bütün gezegenlerde Mars'ların hepsi retro arasında oluşan bir dörtgen bu. Bu hem sizi yorabilir hem de çözüm olasılıklarını beraberinde getirir. Hem ilişkilerde hem kişisel farkındalıkta önemli bir ruhsal dönüşümün mümkün olduğunu gösteriyor. Sizi zorlayan konular aynı zamanda sizi en çok geliştirenler olacak. Bir de mutlu haber vereyim. Bu dolunayda bir de uçurtma kalıbı var. O da sizi ruhsal açıdan destekleyecek. Uranüs de bu uçurtma kalıbının dahilinde ve Uranüs 3. evinizde artık. Burada sizin zihinsel farkındalığa, ani sezgilere ve farklı düşünce tarzlarına yönlendiriyor. Eğitim, yazılı iletişim, sosyal medya, yakın çevre ve ilişkiler veya kısa yolculuklarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşatabilir. Aniden alınan bir eğitim kararı ya da bir fikir size bambaşka kapılar açabilir. Ve son olarak da 8. evinizdeki Lilith ile Jüpiter arasında bir destekleyici açı var. Bu ailevi şifa, geçmişten gelen duygusal yüklerin bırakılması ve maddi krizlerin içsel güçle açılması anlamına geliyor. Sevgili koçlar, bu dolunay sizleri hem bireysel hem de toplumsal kimliğinizle yüzleştiriyor. İçsel yapılandırma, ruhsal çözülme, zihinsel dönüşüm, ilişkilerde denge kurma temaları ön plana çıkacak. Özellikle zihinsel anlamda hızla değişen bir dönemden geçiyorsunuz. Unutmayın, Uranüs'le farkındalık ışık hızında gelebilir. Zorluklar sizi yıldırmasın, çünkü gökyüzü sizi dönüştürmek değil, uyandırmak istiyor. Cesaretle ilerleyin. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, Dolunay Özel Gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz, toplumsal statünüz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilişkilidir. Dolunay bu konularda önemli bir aydınlanma, netleşme,
kapanma veya bazı yüzleşmeleri beraberinde getirebilir. Güneş ve ayın karşıtlığı iş ve aile yaşamınız arasında bir denge kurmanız gerektiğine işaret ediyor. Özel yaşamınıza dair meseleler iş hayatınızı etkileyebilir veya tam tersi olabilir. Bu dengeyi kurabilmek bu dönemin temel teması olacak. Bu arada Lilith de bu dolunaya tekrar açı yapıyor. Bu durum özellikle ikili ilişkilerde güç mücadeleleri, bastırılmış öfke, kıskançlık gibi duyguların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Evlilik, ortaklıklar ya da yakın ilişkilerde derin krizler yaşanabilir. Bir ilişkinin dönüştürülmesi ya da sonlandırılması gündeme gelebilir. Diğer yandan retro Satürn ve retro Neptün Mars'la karşıtlık yapıyor bu dolunayda. Gölge taraflarınıza ışık tutuyor ve bilinçaltınızda sizi kısıtlayan inançlar, geçmişten gelen korkularla yüzleşiyorsunuz. Mars'la karşıtlığı da özellikle iş ortamınızda, günlük sorumluluklarınızda veya sağlık konularında agresyonu anlatabilir. Çalışma arkadaşlarıyla gerginlikler, yorgunluk, tükenmişlik gibi temalara dikkat etmelisiniz. Aslan burcundaki retro Merkür de Kova burcundaki retro Plüto'ya bir karşıtlık yapıyor. Hep geçmişten gelen meseleler güçlü zihinsel baskılar getirebilir. Aile içindeki eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle ebeveynlerle iletişimde gerginlikler yaşanabilir. Aynı zamanda evde alınan kararlar kariyer hedeflerinizi etkileyebilir. Bu güçlü karşıtlıkların arasında büyük bir ruhsal fırsat da barındırıyor. Çünkü bunlar bir mistik dörtgen oluşturuyor. Bu da yaşamınızdaki krizleri farkındalığa, içsel netliğe ve yapısal dönüşüme çevirmenize yardım ediyor. Bilinç dışı korkularınız, günlük yaşam düzeniniz ve kariyer planlarınız arasında kuracağınız sağlıklı bağlar sizi çok daha güçlü kılacaktır. Bir de güzel haberim var. Bu dolunayda bir de uçurtma kalıbı oluşuyor. Neptün, Satürn, Mars, Uranüs ve Plüton'un devrede olduğu bu uçurtma sizi maddi kaynaklarınızı özgünleştirmeye, yeteneklerinizi yeniden yapılandırmaya, finansal alanda farklı yollar keşfetmeye çağıracak ve kazançlarınızda beklenmedik gelişmeler ve ani farkındalıklar yaşatabilir. Teknoloji, yenilik, dijital platformlar ya da alternatif para kazanma yöntemleri bu dönemde çok daha önemli hale gelebilir. Ve Lilith de bu dolunay esnasında Jüpiter'le üçgen açıda ilişkilerde duygusal anlayışı arttırabilir. Özellikle kardeşler, yakın çevre ya da partnerinizle daha açık ve sezgisel bir iletişim kurmanız mümkün olabilir. Derin duygularla ifade edilen sözler şifa yaratabilir. Sevgili boğalar, bu dolunay sizi hem kariyeriniz hem de özel yaşamınız açısından dönüştürücü bir sürece sokuyor. İlişkilerde bastırılmış öfke ve kırılganlık açığa çıkabilir. Ancak aynı zamanda ruhsal bir yapılandırma, zihinsel farkındalık ve finansal yenilenme potansiyelinde beraberinde getiriyor. Özellikle işinizde ve ilişkilerinizde kontrolü bırakmak ve esneklik kazanmak size uzun vadeli başarı ve içsel denge getirecektir. Gökyüzü size diyor ki yıkılan her yapı yerini daha bilinçli bir sisteme bırakıyor. Cesurca ilerleyin efendim. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler. Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var. Bu dolunay yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar, uzak seyahatler, inanç sistemleri, akademik ve hukuksal konularla ilgili evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay size bu temalarda bir farkındalık ve tamamlanma enerjisi getiriyor. Hayata bakış açınızı değiştiren önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz.
Ayın ve güneşin karşıtlığı bilgi, düşünce, iletişim ve öğrenme biçiminizi sorgulamanıza neden olabilir. Yakın çevreyle olan etkileşiminiz, kardeş ilişkileri veya günlük konuşmalarınız dünya görüşünüzü şekillendirecek kadar etkili olabilir. Kimi ikizler için bu süreç bir seyahat, mahkeme ya da akademik konuda bir netleşme anlamına da gelebilir. Yalnız bu dolunaya Lilith de bir tek ara açı yapıyor. Bu da gündelik yaşamınızda kontrol dışı gelişmelerin ve gölgede kalmış meselelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. İş ortamında gizli rekabetler, manipülasyonlar ya da sağlıkla ilgili bastırılmış streslerin görünür hale gelmesi mümkün olabilir. Dikkat etmeniz gereken bedeninize kulak vermek, yükleri tek başına taşımamak ve gerektiğinde yardım istemek olacaktır. Retro Satürn ve Retro Neptün hayalleriniz, hedefleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili yeniden yapılandırma sürecini getirirken 5. evinizdeki Mars bunlara karşıtlık yapacak. Bu karşıtlık aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili ilişkilerde bazı zorlukları beraberinde getirebilir. Mars'ın bu noktadaki rolü tutkularınızı, savunma biçiminizi daha diplomatik, aynı zamanda tepkisel hale getirebilir. Bu arada retro Merkürle retro Plüto arasında da bir karşıtlık var. Düşünce dünyanızda büyük bir dönüşüm başlattığınızı işaret ediyor. Bildiğinizi sandığınız şeyleri sorguluyor, eski fikir kalıplarını yıkıyor olabilirsiniz. Bu karşıtlık özellikle iletişim dilinizde daha etkili, daha derin ve stratejik olmanız gerektiğini gösteriyor. Ve bu 4 gezegen arasında, hatta 5 gezegen arasında oluşan karşıtlıklar bir mistik dörtgen oluşturuyor. Bu dörtgende bilgi ve sezgiyi, yaratıcılık ve stratejiyi birleştirerek sizi daha vizyoner bir yaşam planına yönlendirecek. Yani zorluklar var ama çözüm de içinde. Özellikle sosyal çevre, aşk, eğitim ve zihinsel üretim alanlarında potansiyelinizi daha iyi kullanmanız için destek verecek size. Bir de gökyüzünde bu dolunay esnasında harika bir uçurtma kalıbı var. Bu yapı sizi hem bireysel özgürleşmeye hem de daha üst düzey bir düşünsel dönüşüme çağırıyor. Biliyorsunuz Uranüs 1. evinizde kendinizi ifade etme şeklinizde sıra dışı ve devrimsel bir enerji getiriyor. Görüşünüz, tavırlarınız ya da yaşam tarzınızda beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Bu değişim rüzgarı sizi özgürleştiriyor ama aynı zamanda zihinsel sorumluluklarınızı da arttırıyor. Bu dolunay esnasında Lilith ile Jüpiter arasında güzel bir açı var. İş ortamında ya da hizmet alanlarında gösterdiğiniz çabanın maddi karşılığını alma fırsatını getiriyor. Gölgeyi şifaya dönüştürdüğünüz ölçüde kazançlarınızda büyüme yaşayabilirsiniz. Sevgili ikizler, bu dolunay sizin için fikirlerin, inançların ve kimliğin yeniden yapılandırıldığı bir dönemi simgeliyor. Uranüs sizi kalıpların dışına çıkarmaya ve daha bireysel bir yaşam sürmeye çağırıyor. Gerek aşk, gerek eğitim, gerekse sosyal çevreyle ilişkilerde önemli farkındalıklar kazanıyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki sen değişirsen dünya değişir. Kendi sesinizi bulduğunuz, özgürce düşündüğünüz ve kararlarınızı kendiniz verdiğiniz bir döneme hoş geldiniz. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var. Ve bu dolunay sizin 8. evinizi aydınlatıyor. Bu ev krizler, dönüşüm, miras, borçlar, ortak finansmanlar, krediler, psikolojik derinlikler ve ruhsal şifalanma konularını temsil eder. Bu dolunayla birlikte hayatınızdaki bazı derin meseleler netlik kazanabilir. Bir borcun kapanması, bir miras meselesi, psikolojik bir yükün salıverilmesi ya da ilişkinizde paylaşımlar konusunda yeni bir sayfa açılması mümkün. Güneşle ayın karşıtlığı kendi kazançlarınız ile
Ortak kaynaklar arasında bir denge kurmanızı istiyor. Kendi değerinizi, maddi güvenceyi ve başkalarıyla olan finansal alışverişleri gözden geçireceksiniz. Eğer başkalarına fazla bağlı yaşıyorsanız bu dolunay sizi özgürleştirmeye çalışacaktır. Bu dolunayda ayrıca Lilith de bu dolunaya tek ara açı yapıyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve sahne ile ilgili alanlarda bastırılmış tutkular, kıskançlıklar, gizli güç oyunları veya gölgede kalmış duygular açığa çıkabilir. Bu aşk hayatınızda bir yüzleşme zamanı olabilir. Kendinizi ifade etme biçiminizde daha cesur ama daha dürüst olmalısınız. Retro Satürn, Retro Neptün Koç burcunda ve Mars'ta da karşıtlık yapıyor. Kariyer dengesini kurmakta zorlandığınız bir süreci işaret ediyor. Ailevi sorumluluklar ve toplumsal beklentiler arasında gidip gelebilirsiniz. Bu karşıtlık geleceğinize dair netleşmeniz ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirmeniz için önemli bir zaman. Aynı zamanda ebeveynlerle ya da otorite figürleriyle çatışmalar tetiklenebilir. Retro Merkürle Retro Plüto, bu arada bütün gezegenler retro, bir karşıtlık yaşanıyor. Finansal konularla zihinsel dönüşümünüzü hızlandırıyor. Kendi değerinizi yeniden tanımlayacaksınız. Para, güvence, sahip olduklarınız artık farklı bir anlam taşıyor. Ve özellikle eski maddi kalıpları yıkmak ve daha derin ruhsal bir değer sistemine yönelmek isteyebilirsiniz. Ve bu karşıtlıklar bir mistik dörtgen oluşturuyor. Bu mistik dörtgende içsel ve dışsal kaynaklarınızı yeniden yapılandırma fırsatı veriyor. Yani bir takım zorluklar var ama çözüm de içerisinde. Ailevi konularda çözüm bulmak, kariyerdeki karmaşık durumları çözümlemek ve duygusal gücünüzü eyleme dökmek adına çok güçlü bir destek yapacak. Kararsızlıklarınızın arasında aslında sizi büyümeye zorlayan içsel süreçler yatıyor. Bu dolunayda bir de güzel uçurtma kalıbı var. Bu gökyüzü formasyonu sizi içsel anlamda ruhsal bir atılım yapmaya çağırıyor. Bilinçaltınızda sizi kısıtlayan inançları yıkarak kariyerinizde yepyeni bir yön çizebilirsiniz. Uranüs bastırılmış yeteneklerinizi, sezgilerinizi ve özgürleşme arzunuzu güçlendiriyor. Rüyalarınız, iç sesiniz ve yalnız kaldığınız anlarda gelen aydınlanmalar sizin için bu dönemin anahtarı olabilir. Lilith ile Jüpiter arasında oluşan güzel bir açı var. O da çocuklar, aşk hayatı ve yaratıcılık alanlarında bastırılmış korkularla yüzleşmenin şifa getireceğini gösteriyor. Jüpiter'in yükselenizde oluşu sizi büyütürken Lilith'in üçgen desteğiyle bu büyüme içsel güce dönüşecek. Kendi ışığınızla parlayacaksınız. Sevgili yengeçler, bu dolunay size diyor ki gerçek güç yüzleşmeden geçer. Maddi, duygusal ya da ruhsal anlamda kendinizi dönüştürme zamanındasınız. İçsel gücünüzü keşfederken geçmişin yüklerini bırakıyor ve yepyeni bir hayat vizyonu oluşturuyorsunuz. Bu süreç sizin için ruhsal bir uyanışla da birleşecek. Gökyüzü size fısıldıyor. Karanlık ne kadar derinse ışığın doğuşu o kadar güçlü olur. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar. Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda 17 derece 1 dakikada saat 10.57'de bir dolunayımız var. Bu sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev evlilik, ortaklıklar, açık düşmanlıklar ve birebir ilişkilerle ilgili alanları temsil eder. Güneşin tam karşısında parlayan bu dolunay ilişkilerinize ayna tutuyor. Bir ilişkinin dönüm noktasına gelmeniz, ciddi bir karar almanız ya da ortaklık içinde yeni bir yol çizmeniz mümkün. Ben ne istiyorum ile karşımdaki benden ne bekliyor soruları arasında bir uzlaşma bulmanız gerekiyor. Bu süreçte özgürlük ihtiyacınız artabilir. Bireysellik ile bağlılık arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Lilith ise bu dolunaya tekrar açı yapıyor. Bu durum ailevi meselelerin, yerleşimle ilgili konuların ya da geçmişe dair bastırılmış duyguların
gündeme taşınabileceğini gösteriyor. Aile içinde gizlenmiş duygular, bastırılmış öfkeler ya da kontrol temaları ilişkilerinizi dolaylı yönden etkileyebilir. Bu yüzden bu dönemde hem ilişkilerinizi hem içsel köklerinizi dürüstçe değerlendirmelisiniz. Retro Satürn ve Retro Neptün kavuşum halinde Koç burcunda ve Terazi burcundaki Mars'a bir karşıtlık yapıyor. Bu karşıtlık eğitim, seyahat, inançlar ve iletişim alanında kafa karışıklığı ve netlik arayışını gündeme getiriyor. Yakın çevrenizle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Uzak hedeflerinizle günlük sorumluluklarınız arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz netleşmeden büyük kararlar almayın. Ayrıca retro Merkürle retro Plüto arasında da bir karşıtlık var. Bu retro gezegenler hep eski meselelerden, geçmişte olmuş olaylardan bahsediyor. İkili ilişkilerde ciddi zihinsel dönüşümler getirecek bu karşıtlık. Düşünce biçiminizi, kendinizi ifade tarzınızı ve partnerle olan iletişiminizi yeniden yapılandıracaksınız. Bu süreçte derin yüzleşmeler yaşanabilir. Özellikle eski kalıpları kırmak için zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her ne kadar böyle iki güçlü karşıtlık olmasına rağmen bu karşıt 4 gezegen, hatta 5 gezegen bir mistik dörtgen oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki zorluklar var ama burada çözüm de var, bir ileriye gidiş de var. Duygusal krizlere karşı çözüm üretme kapasitenizi arttıracak bu mistik dörtgen. Kendi fikirlerinizi ifade ederken diplomatik olmalı ancak iç sesinizi bastırmamalısınız. Bu açık kalıbı sayesinde hem düşünsel hem ruhsal olarak daha olgun kararlar verebilirsiniz. Ve yine bu dolunay esnasında şahane de bir uçurtma açık kalıbı var. Mars, Satürn, Plüto ve Uranüs arasında bu uçurtma formasyonu sosyal çevrenizden, arkadaş gruplarınızdan, ideallerinizden destek alarak hayatınızda önemli bir yön değişikliği yapabileceğinizi gösteriyor. Uranüs sizi kalıplardan kurtulmaya, farklı topluluklarla bağlantı kurmaya ve yeni hayaller inşa etmeye teşvik ediyor. Ve son olarak Lilith ile Jüpiter arasında güzel bir açı var. Bu da ruhsal koruma alanınızı büyütüyor şu anda. Jüpiter 12. evinizde çünkü. Ve bu güzel açıda şifa ve derin sezgisel farkındalık anlamında güçlü bir destek sağlıyor. Bu üçgen sayesinde ailevi travmalarla yüzleşmek, sezgisel olarak doğru kararı vermek ve affetmek kolaylaşacaktır. Sevgili aslanlar, bu dolunay sizi ilişkilerde dönüşüm ve kişisel özgürlük arasında bir seçim yapmaya çağırıyor. Bireyselliğinizi korurken bağlarınızı güçlendirmek istiyorsanız içsel dürüstlüğünüzle hareket etmelisiniz. Uranüs size yeni sosyal yollar açıyor ancak bu değişim için cesur olmanız şart. Gökyüzü size diyor ki kendine sadık kaldığında en doğru ilişkiler seninle kalacaktır. Mutlu ve verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var ve bu dolunay sizin 6. evinizde, yani günlük düzen, iş ortamı, sağlık ve sorumluluklar alanında gerçekleşiyor. Güneşle ay karşı karşıya. Bu eksen hizmet ile teslimiyet, somut işlerle görünmeyen süreçler arasındaki dengeyi gündeme taşıyor. Bir süredir ihmal ettiğiniz bedensel ya da ruhsal sağlığınızla yüzleşebilir, iş hayatınızda önemli bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Çalışma hayatınız değişim sinyalleri verebilir. Günlük alışkanlıklarınız, sorumluluklar ve sağlığınıza dair konular ön plana çıkabilir. Bilinçaltınızdan gelen sinyalleri göz ardı etmeyin. Sezgileriniz sizi doğru yönlendirecektir. Bu dolunaya Lilith'in de bir tek karesi var. Bu özellikle iletişimdeki gölgelerle yüzleştirecek sizi. Yakın çevreyle çatışmalar yaşanabilir. Gizli sözler veya bastırılmış düşünceler gün yüzüne çıkabilir. Ayrıca düşüncelerinizin bir süredir sizi sabote ettiğini fark edebilirsiniz. Bu dolunay zihinsel toksinlerden arınmanız için fırsatlar sunuyor.
Retro Satürn ve retro Neptün Koç burcunda ve Mars'a karşıtlık yapıyor Terazi burcundaki. Bu karşıtlık maddi konularda netlik kazanma ihtiyacınızı ortaya koyuyor. Borç alacak dengesi, ortak gelirler veya yatırımlarla ilgili kafa karışıklıkları yaşanabilir. Somut adım atmadan önce detaylı analiz yapmalısınız ki yaparsınız. Aynı zamanda psikolojik dönüşümünüzü de temsil eder. Burası bastırdığınız korkularla yüzleşmeniz de mümkün olabilir bu süreçte. Retro Merkür'de retro Plüto ile karşıtlık yapıyor. Zihinsel olarak geçmişe takılı kalmaktan bahsediyor bu. Kendi iç sesinizi susturmak veya bilinçaltı sabotajlarla mücadele etmek bu dönemin teması olabilir. İç sesini duymak için biraz yalnızlığa, sessizliğe ihtiyacınız olabilir. Yazı yazmak, rüyalarınızı takip etmek, meditasyon yapmak size yön verebilir. Bu iki güçlü karşıtlık bir mistik dörtgen oluşturuyor. Yani bu iki zorluk aslında çözümü de beraberinde getiriyor demek. Bu dörtgen özellikle maddi konular iş hayatınızda çözüm üretme kapasitenizi arttıracak. Kafanız karışık olabilir ama ancak doğru bilgiye ulaştığınızda krizi fırsata çevirebilirsiniz. Stratejik düşünmek ve sezgilerinize güvenmek de bu dönemde önemli olacak. Yine bu dolunay esnasında bir uçurtma kalıbımız var. Mars, Plüto, Uranüs, Satürn ve Neptün arasında oluşan bu uçurtma kariyerinizde önemli bir sıçrama yapabileceğinizi gösteriyor. Ani ama kalıcı kariyer değişimlerini destekliyor. Teknolojik alanlar, dijital projeler ya da sıra dışı meslekler ön plana çıkabilir. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bu gökyüzü size rehberlik edebilir. Ve son olarak Lilith ile Jüpiter arasında bir uyumlu açı var. Yakın çevreden alınacak destek, güçlü fikir alışverişleri ve sosyal çevrenin iyileştirici gücünü temsil ediyor. Özellikle yazmak, konuşmak veya eğitimle ilgili bir adım atmak istiyorsanız bu üçgen sizin için bir itici güç olabilir. Sevgili Başaklar, bu dolunay size hem içsel bir arınma hem de dış dünyada netlik getirme fırsatı sunuyor. Özellikle iş, yaşam dengesi, sağlık ve finansal güvenlik konularında almanız gereken kararlar var. Gölgeyle yüzleşip ışığa çıkmak bu süreçte mümkün. Gökyüzü size diyor ki zihnini arındır, bedenini dinle, hayatın seninle konuşuyor olacak. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve sahneye çıkma konularında önemli bir aydınlanma getiriyor. Güneşle ayın karşıtlığı sizi sosyal çevreniz, hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda cesaretlendirecek. İçsel çocuk ile dışsal başarı arasında bir denge kurmanız isteniyor. Ben neyle mutlu olurum, bu dünyayla nasıl paylaşırım sorusunu sor diyor. Yeteneklerinizi ortaya koymak, yaratıcı projeleri tamamlama ya da kalbinizi ilgilendiren bir konuda netlik kazanma zamanı. Ancak bu dolunaya Lilith'in bir tek kare açısı var. Ben ne kadar değerliyim, sevgi almayı hak ediyor muyum gibi temel meselelerle yüzleşebilirsiniz. Maddi kaynaklar ya da içsel güven duygusuyla ilgili gölge temalar tetiklenebilir. Cesaretle gölgelere bakarsanız güçlü dönüşümler de mümkün bu süreçte. Dolunay esnasında retro Satürn ve retro Neptün Koç burcunda olacak ve Mars'a karşıtlık yapacak. Mars da sizin burcunuzda. Bu güçlü karşıtlık ilişkilerinizde netlik kazanma zamanının geldiğini gösteriyor. İlişki dinamiklerinizde hayal kırıklıkları ya da belirsizlikler yaşanmış olabilir. Bu dolunay size kendine sadık mısın sorusunu yöneltiyor. Bu dönemde hem kendinizi ortaya koyma hem de karşınızdakini gerçek haliyle görme şansınız var. Yine aynı şekilde retro Merkür ile retro Plüto da karşıtlık yapıyor. Sosyal çevre ile özel yaşam arasında bir fikir ayrılığı yaşanıyor olabilir.
Özellikle geçmişten gelen bir arkadaşlık ya da aşk yeniden gündeme gelebilir. Eski defterleri dürmeden önce iç sesinize güvenin efendim. Şimdi bu iki güçlü karşıtlık güzel de bir mistik dörtgene sebep oluyorlar. Yani zorluklar var ama çözüm de burada anlamına geliyor. Bu mistik dörtgen ilişkiler ve sosyal çevre arasında köprü kurma yeteneğinizi arttırıyor. Hem bireysel duruşunuzu güçlendirebilir hem de ilişkilerde gerçekçi ve sağlıklı iletişim yolları bulabilirsiniz. Kişisel gücünüzü yapıcı şekilde kullanma zamanı. Bu dolunay esnasında da harika bir uçurtma kalıbı var. Bu açı düşünce dünyanızı, inanç sistemlerinizi ve kişisel ve ilişkisel deneyimlerinizi dönüştürmeniz için eşsiz bir fırsat sunuyor. Uranüs bu uluslararası konular, eğitim, medya veya yüksek öğrenimle ilgili ani ama faydalı gelişmeler getirebilir. Size bu dönemde kadersel karşılaşmalar söz konusu olabilir. Ve son olarak Lilith ile Jüpiter arasında bir olumlu açı var. Bu da kariyerinizde finansal bir destek sunabilir size. Değerinizi bildiğiniz sürece başkaları da sizi ciddiye alacaktır. Kariyerden gelen kazançlar artabilir ya da kendi değerinizi daha iyi bir pozisyonda ispatlayabilirsiniz. Sevgili teraziler, bu dolunay sizi hem aşk hem ilişkiler hem de kişisel duruş konusunda büyütüyor. Geçmişle hesaplaşmak, gölgeleri kabul etmek ve kendinizi yeniden tanımlamak için harika bir zaman. Sosyal ilişkileriniz, kariyeriniz ve kalbiniz arasında dengeyi kurarsanız kazançlar sizinle olacak. Gökyüzü size diyor ki değerini bil, ilişkiler senin aynandır. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 4. evinizde, yani aile, kökler, içsel güvenlik ve yaşadığınız yerle ilgili alanlarda gerçekleşiyor. Güneş 10. evinizde parlıyor ve kariyeriniz, statünüz, toplumdaki yerinizle ilgili meseleleri gündeme getiriyor. İçsel ihtiyaçlarınızla dışsal sorumluluklarınız arasında denge kurmak temel tema olacaktır. Ay ise 4. evinizde, bu 4-10 aksı ev mi kariyer mi ikilemini ortaya çıkarabilir. Ailevi bir meseleyle mesleki bir sorumluluk çatışabilir. Taşınma, yuva kurma, ebeveynlerle ilgili gündemler ya da duygusal olarak güvende hissetme ihtiyacı öne çıkıyor olacak. Bu dolunaya Lilith de tekrar açı yapıyor. Yani size kendi gölgelerinizle yüzleşme ve ben kimim, kendi merkezim ne diye sorma fırsatı sunuyor. Kendinize karşı dürüst olmanız gereken bir dönem. Başkalarının size nasıl göründüğünden ziyade sizin içsel gücünüz ve kendinizle olan bağınız önem kazanıyor. Bu dolunay esnasında retro Satürn ve retro Neptün Koç burcunda ve Terazi burcundaki Mars'a karşıt açıdalar. Bu karşıtlık sağlığınıza, çalışma düzeninize ve günlük alışkanlıklarınıza dikkat çekiyor. Yorgunluk, tükenmişlik ya da belirsizlik hissi artabilir. Bu süreçte geçmişten gelen bir yükü bırakmak ya da bir sağlık ya da iş rutinini değiştirmek gündeme gelebilir. Mars'ın 12. evinde olması bastırılmış öfke ve pasif agresif davranışlara dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Yine aynı esnada retro Merkürle retro Plüto karşıtlık yapıyorlar. Kariyer kararları, ebeveynlerle ilgili geçmiş meseleler veya ev iş dengesinde gelen geçmişten çözülememiş iletişim sorunları tekrar su yüzüne çıkabilir. Özellikle eski bir patron, eski bir yönetici ya da aile büyüğüyle ilgili geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Bu iki karşıtlık bir de güzel mistik dörtgen oluşturuyor. Yani zorluklar var ama çözüm de burada demek istiyor bu dörtgen. İçsel olarak sıkıştığınız bir konuda çözüme ulaşma şansı sunacak bu mistik dörtgen. Bilinçaltınızda sizi engelleyen kalıplar çözülebilir. Rüyalar, sezgiler ve içsel rehberliğe kulak verirseniz bu dönemi çok güçlü bir dönüşüme çevirebilirsiniz. Yine bu dolunay esnasında bir uçurtma açı kalıbı var. Mars, Satürn, Neptün.
Plüto, Uranüs hepsi devrede. Bu açı kalıbı ruhsal olarak derinleşmek, şifalanmak ve aynı zamanda krizleri yönetmek adına büyük bir destek sunacak size. Uranüs 8. evinizde maddi krizlerin ya da miras, vergi, borç, sigorta gibi ortak kaynaklara dair alanların aniden gündeme gelmesine neden olabilir. Ancak bu ani gelişmeler uzun vadede sizi özgürleştirebilir. Ve son olarak Lilith ile Jüpiter arasında olumlu bir açı var. Bu da inanç sistemlerinizi ve kişisel gücünüzü kuvvetlendiriyor. Özellikle eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı konular ya da içsel bilgelik alanlarında sizi motive edecek gelişmeler yaşanabilir. Kendi kararlılığınızla barışmak size büyük bir genişleme sunabilir. Sevgili akrepler, bu dolunay sizi köklerinize ve aidiyetinize bakmaya zorluyor. Kendinizle, ailenizle ve hayatın temelleriyle ilgili güçlü farkındalıklar yaşamanız mümkün. Kariyerle ev arasındaki dengeyi kurmak, kendi içsel gücünüzü sahiplenmek, ilişkilerde gölgeleri fark edip dönüştürmek için çok kıymetli bir zaman dilimi. Gökyüzü size diyor ki gücün kendin olduğun gibi kabul ettiğinde açığa çıkacaktır. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. İletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat ve zihinsel hareketlilik gibi temalar bu dönemde ön planda olacak. Güneş 9. evinizde parlıyor. Bilgiye duyduğunuz yüksek arzuyu, uzaklarla olan bağlantılarınızı ve inanç sistemlerinizi vurguluyor. Bu süreçte bir fikir değişikliği, önemli bir eğitim kararı ya da yurt dışı ile ilgili bir gelişme yaşanabilir. Ay ise 3. evinizde, bu 9-3 aksı yakın ile uzak, bilgi ile inanç, öğrenme ile aktarma arasında denge kurmanızı istiyor. Bildiklerinizi başkalarına anlatmak ya da içselleştirmek yönünde güçlü dürtüler hissedebilirsiniz. Bu dolunaya Lilith'in de bir tek kare açı kalıbı var. Bilinçaltında bastırdığınız öfke, korku ya da güvensizlik duyguları bu dolunayla birlikte zihninizden taşabilir. Bu nedenle sözlerinize dikkat etmenizde fayda var. Açığa çıkan her şey aslında sizi özgürleştirmek için yüzeye çıkıyor. Bu dolunay esnasında retro Satürn ve retro Neptün Koç burcunda kavuşum açısındalar ve bu ikili Mars'a da karşıtlık yapıyor. Aşk hayatınızda, çocuklarla olan ilişkilerde ya da yaratıcı projelerde geçmişten gelen bazı sorumluluklar ya da hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Sosyal çevrenizle kurduğunuz ilişkilerde sınırlayıcı veya belirsiz etkiler olabilir. Bu karşıtlık size gerçekten ne istiyorum sorusunu tekrar sordurabilir. Aynı anda yine retro Merkür ile retro Plüto arasında bir karşıtlık var. Yüksek öğrenim, akademik planlar, seyahatler veya hukuki süreçlerle ilgili geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir. Eski bir eğitim, yayıncılık ya da uluslararası bağlantı yeniden gözden geçirebilir. Bu iki güçlü karşıtlık bir mistik dörtgen oluşturuyor. Bu mistik dörtgende zorluklar var ama çözüm de burada aynı zamanda diyor. Yaratıcılık, arkadaşlık ilişkileri, bilgi alışverişi ve eğitim alanında çözümlenmesi gereken noktaların aynı zamanda dengelenmesine yardım edecek bu mistik dörtgen. Fikirlerinizi somutlaştırmak, zihinsel çelişkileri aşmak ve sosyal çevrenizle yeni bir bağ kurmak için destekleyici etkiler taşıyor. Bu gökyüzünde yine bir uçurtma kalıbı var. Güzel bir açı bu. Mars, Satürn, Neptün, Plüto ve Uranüs'ün devrede olduğu bir uçurtma. Uranüs 7. evinizde ilişkilerde sürpriz gelişmeleri gündeme getirebilir. Ani bir ortaklık teklifi ya da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Bu açı kalıbı size ilişkilerde dengeyi bulma ve geçmişte yapılamayanları artık gerçekleştirme fırsatı veriyor. İlişkilerde daha özgür ama aynı zamanda sorumlu olmanız gerekebilir. Ve son olarak bu dolunayda Lilith ile Jüpiter'in güzel
üçgen açısı var. Ruhsal derinleşme, sezgisel genişleme ve finansal şifalandırma getirecektir. Gizli kalan ya da bastırılan duygular artık yüzeye çıkıyor. Rüyalar, sezgiler, içsel rehberlik bu dönemde size önemli mesajlar verebilir. Maddi konularda da sezgisel adımlar atarak olumlu gelişmeler yakalayabilirsiniz. Sevgili yaylar, bu dolunay zihninizi açmak, özgün düşünceler geliştirmek ve inanç sistemlerinizle yüzleşmek adına çok güçlü. İletişim, eğitim, seyahat ve ilişkilerdeki dönüşümünüzü tetikleyecek, sizi zorlayan düşünce kalıplarını geride bırakma ve daha yüksek bir vizyona yönelme zamanı. Gökyüzü size diyor ki, zihninin zincirlerini kır ve hakikatin ışığına doğru cesaretle yürü. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda bir dolunayımız var. Saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada ve bu dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Maddi konular, gelir kaynaklarınız, kişisel kaynaklarınız ve özdeğer duygunuz bu dönemde vurgulanıyor. Güneş 8. evinizde ortaklaşa gelirler, borçlar, miraslar ve ruhsal derinliklerle ilgili konuların aydınlandığını gösteriyor. Kendi kaynaklarınız ile başkalarının kaynakları arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Bu dolunay 2-8 aksında gerçekleşiyor. Benim olanla başkasına ait olan kaynaklar arasında bir gerilim yaratabilir. Bir borç, alacak ya da maddi bir destek konusu gündeminizde olabilir. Ayrıca kendi değerinizi daha fazla sorgulayabilir, bağımsızlaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Lilith'in bu dolunaya bir tekrar açısı var. Sosyal çevrenizden gelen baskılar, arkadaşlarınızla olan dinamikler ya da bir grubun içinde kendinizi değersiz hissetmeniz gibi durumlar bu dolunayla tetiklenebilir. Bastırdığınız öfke ve güvensizlik duygularını fark ederek bunları dönüştürme fırsatınız olabilir. Bu dolunay esnasında retro ve Satürn ve retro Neptün Koç burcunda kavuşum açısında ve bunlar Terazi burcundaki Mars'a karşıtlık yapıyorlar. Kariyer ile ev arasında geçmişten gelen sorumluluklar, aileyle ilgili yükler ve duygusal karmaşalar gündeme gelebilir. Hem profesyonel hayatınızda hem de özel hayatınızda denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Ailevi bir konu, köklerinize dair bir mesele sizin iç dünyanızı yeniden yapılandırmaya zorlayacak. Aynı anda retro Merkür ile retro Plüto arasında da bir karşıtlık var. Maddi konularda bir yeniden değerlendirme sürecine giriyorsunuz. Eski borçlar, sigorta, kredi ya da vergi ile ilgili konular tekrar masaya yatırabilir. Ayrıca özdeğer duygunuzla ilgili dönüşümcü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu iki güçlü karşıtlık bir mistik dörtgen oluşturuyor. Yani bu zorluklar var ama çözüm de aynı şekilde burada diyor. Kariyeriniz, maddi güvenliğiniz, ev yaşamınız ve duygusal bağımlılıklarınız arasında karmaşık ama çözülmesi mümkün bir yapıdan bahsediyor bu mistik dörtgen. Doğru stratejilerle bu dönemde çok güçlü ve sağlam temeller atabilirsiniz. Ve bu dolunayda güzel bir de uçurtma açık kalıbı var. Mars, Satürn, Neptün, Plüto ve Uranüs'ün oluşturduğu. Uranüs 6. evinizde günlük rutinlerinizde ani değişimlere, iş ortamında yenilikçi ama huzursuzluk yaratan durumlara işaret ediyor. Bu açık kalıbı kariyeriniz, ev hayatınız, para kazanma biçiminiz ve iş koşullarınız arasında büyük bir yeniden yapılandırmayı simgeliyor. Bu uçurtma figürü istikrar arayışında olan siz oğlaklar için sistemli ve uzun vadeli bir başarı getirecektir mutlaka. Son olarak Lilith ile Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Güzel, sosyal çevreyle özel ilişkiler arasında şifalandırıcı bir köprü kurabilir. Bir arkadaşınızla duygusal bir yakınlık geliştirebilir ya da bir dost desteğiyle özel ilişkiniz dönüştürülebilir. Ayrıca gruplar içinde daha etkili ve sezgisel hareket etmeniz de mümkün olabilir bu açıyla. Sevgili oğlaklar, bu dolunay size gerçek değer kavramını tekrar hatırlatıyor.
parasal, duygusal ve manevi değerlerinizle ilgili ciddi bir sorgulama içindesiniz. Kendi kaynaklarınıza güvenmeniz, eski borçları kapatmanız ve ilişkilerde dengeleri yeniden kurmanız gereken bir dönemdesiniz. Gökyüzü size şöyle diyor: gerçek değer sahip olduklarında değil, vazgeçtiklerinle anlaşılır. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar. Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de 17 derece 1 dakikada bir kova dolunayımız var. Bu dolunay tam burcunuzda ve birinci evinizde gerçekleşiyor. Hayatınızın kontrolünü elinize almak, ben kimim sorusuna netlik kazandırmak ve kişisel duruşunuzu güçlendirmek adına çok önemli bir eşiktesiniz. Güneş karşı evinizde ilişkiler, ortaklıklar ve başkalarıyla kurduğunuz bağlara ışık tutuyor. Artık ben ile biz arasında sağlıklı bir denge kurmak zorundasınız. Bu dolunay ilişkilerdeki bazı dinamikleri netleştirip kararlar almanıza neden olabilir. Bir ilişkinin sonlanması ya da yeni bir ilişkinin sorumluluğunu alma gibi önemli farkındalıklar da getirebilir. Bu dolunaya Lilith'in bir tek kare açısı var. Toplum önündeki imajınız, kariyerinizdeki baskılar ve başkalarının beklentileri sizi zorluyor olabilir. Kendi yönünüzü bulmak için başkalarının gölgesinden sıyrılmanız gerekebilir. Toplumsal kimliğinizi sorgularken bireysel özgürlüğünüzü hatırlamanız gereken bir dönem. Bu dolunay sürecince retro Satürn ve retro Neptün Koç burcunda kavuşumda ve Terazi burcundaki Mars'a karşıtlık yapıyor. İletişim, eğitim ve zihinsel süreçlerde yavaşlamalar, kafa karışıklıkları ya da yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Yurt dışı yüksek öğrenim ya da hukuki konularda beklenmedik gelişmeler ve zihinsel olarak sizi yorabilir. Bu süreçte düşüncelerinizi yapılandırmak için geri çekilip içsel netliğe yönelmelisiniz. Aynı anda retro Merkürle de retro Plüto arasında bir karşıtlık var. Bu ilişkilerde çok derin dönüşümlere işaret ediyor. Karşınızdaki kişilerin baskısı, manipülasyonu ya da sizin üzerinizde kurdukları güç dengesi sizi zorlayabilir. Ancak kendi sınırlarınızı çizerek bu dönemi güçlenerek atlatabilirsiniz. Bu iki güçlü karşıtlık ve bir mistik dörtgen oluşturuyor. Yani zorluklar var ama çözüm de burada diyor. Bu oldukça zihinsel berraklık ve ilişkilerde dengeyi kurma adına evrensel bir destek getirecek size. Eğitim, hukuk, yayıncılık, sosyal ilişkiler ve karar süreçleri arasında gizli bir uyum kurulabilir. Bilgelik içeren kararlar almak için sezgilerinizi dinlemelisiniz. Bu dolunay esnasında bir de uçurtma kalıbımız var. Mars, Satürn, Neptün, Uranüs, Plüto hepsi bunlar beraber bir uçurtma kalıbı oluşturuyorlar. Uranüs 5. evinizde aşk hayatınızda ani gelişmeleri, yaratıcı projelerde ise sıra dışı fikirleri beraberinde getiriyor. Bu uçurtma da eğitimle bağlantılı bir projede ya da sanatsal bir çalışmada sizi başarıya taşıyabilir. Ayrıca aşk hayatınızda sürpriz kararlarda gündeme gelebilir bu uçurtma açısıyla. Ve son olarak Lilith ile Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Size yeni çalışma koşulları ve başarı vaat ediyor. Ruhsal olarak güçlü olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle iş ortamında gölgede kalmış bir konuda hak ettiğiniz değeri bulabilirsiniz. Sevgili kovalar, bu dolunay sizin için bir tür ben kimim ve artık kim olmak istiyorum sorusunu taşıyor. İlişkilerde dönüşüm, zihinsel berraklık ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili netleşmeler yaşayacaksınız. Şu anki gökyüzü sizden cesur olmanızı, değişimden korkmamanızı ve içinizdeki bireyselliği tam anlamıyla sahiplenmenizi istiyor. Ve size sen kendi merkezine yerleştiğinde herkes yerini bulur diyor gökyüzü. Verimli ve mutlu bir dolunay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 tarihinde Kova burcunda saat 10.57'de
17 derece 1 dakikada bir dolunayımız var ve bu dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. İç dünyanızı ve ruhsal alanlarınızı temsil ediyor. Ruhsal bir arınma, kapanmamış defterlerin kapatılması, kontrolünüz dışında gelişen olaylarla yüzleşme, ayrıca gizli düşmanlarınızı fark etme zamanı olabilir. Güneş 6. evinizde iş hayatınızı, sorumluluklarınızı ve sağlığınızı aydınlatıyor. Bu dolunay ruh beden dengesini yeniden kurmanız için sizi uyarıyor. Bu dolunaya Lilith'in bir tek karesi var. Bu görünümle aşırı fedakarlık yaptığınız, yıprandığınız ya da kendinizi ihmal ettiğiniz alanları bırakmak üzere güçlü bir farkındalık yaşayacaksınız. Günlük alışkanlıklarınız, çalışma ortamınız ve ruhsal sağlığınız mercek altında olacak. Gerçeği gör, inkar etme, inancını sorgula diyor size bu tek kare. Yüksek öğrenim, uzaklar, inançlar ve bir mahkeme süreci baskı oluşturabilir bu süreçte. Ancak bu baskılar ruhsal olarak sizi güçlendirmek için orada. Bu dolunayda retro Satürn ve retro Neptün Koç burcunda ve Terazi burcundaki Mars'a karşıtlık yapıyor. Finansal konularda gerçekçi olmanız gereken bir süreçtesiniz. Harcamalar, borçlar, ortak kazançlar gibi meselelerde kontrolü elden bırakmak büyük risk yaratabilir. Sezgileriniz bu dönemde çok güçlü ancak yine de maddi alanda adım atmadan önce detaylı analiz yapmalısınız. Yine aynı esnada retro Merkür ile retro Plüto da karşıtlık yapıyor. İş ortamında dedikodular, bastırılmış öfke veya zihinsel yorgunluk gündeme gelebilir. Gizli düşmanlıklar ya da bilinçaltınızda bastırdığınız duygular bu dönemde ortaya dökülebilir. Geri planda yürüttüğünüz projelerde de dikkatli olmalısınız. Ancak bu iki güçlü karşıtlıkta bir mistik dörtgen oluşturuyor. Yani zorluklar var ama çözüm de burada diyor. Bu enerji kalıbı size maddi ve ruhsal dönüşüm, içsel disiplin, çalışma disiplini ve spiritüel farkındalık arasında güçlü bir destek hattı kuruyor. Manevi değerlerle maddi başarıyı dengeleyebilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla gelir kapıları da açabilirsiniz. Yine bu gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı var. Bu da son derece güzel bir açı. Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Plüto bir uçurtma açı kalıbı oluşturacak. Uranüs 4. evinizde ailevi konularda ani gelişmelerin altını çiziyor. Ebeveynlerle ilgili kararlar ya da evde yapılacak köklü değişiklikler gündeme gelebilir. Bu uçurtma finansal olarak riskli görünen bir sürecin aslında yapıcı olabileceğine işaret ediyor. Ve son olarak Lilith ve Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Güzel bu. Yurt dışı bağlantılı konular, akademik planlar ya da inançlarınızla ilgili derin sezgilere erişmenizi sağlıyor. Yaratıcılığınızı bilgiyle harmanladığınızda şifa verici bir üretim yapabilirsiniz. Ayrıca çocuklarla ilgili konularda koruyucu etkiler altında olabilirsiniz. Sevgili balıklar, bu dolunay sizler için ruhsal bir şifalanma ve gizli defterlerin kapanma süreci. Geçmişte sizi geriye çeken durumları fark edecek ve artık bırakmanız gereken yükleri arkanızda bırakacaksınız. Bilginin, sezginin ve inancın harmanıyla yolunuzu aydınlatabilir, ruhsal olgunluğa bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Gökyüzü size şöyle fısıldıyor. Görünmeyeni görmeye cesaret ettiğinde görünür dünyan değişecektir. Verimli ve mutlu bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.